Herkese merhaba. Bugün masamızda öyle bir roman var ki Ayfer Tunç'un o devasa, o labirent gibi romanı bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Bu eser tek bir hikayeden çok hayatın kendisi gibi kaotik ve birbiriyle bağlantılı bir ağ anlatıyor. Gelin bu dünyaya romanın sorduğu o acayip soruyla girelim. Neden denizin dibine bir akıl hastanesi yaparsınız da denize bakan tek bir pencere bile koymazsınız? İşte bu sorunun cevabı bizi romanın tuhaf ve büyüleyici dünyasının tam kalbine götürecek. Hadi o zaman gelin bu garip mimari seçimin arkasındaki sır perdesini bir aralayalım. Çünkü bu tercih aslında bize romanın temel fikirlerinden birini fısıldıyor. İşte bakın, olay tam da burada başlıyor. Mimar Çetin Kansız'ın kimselere anlatamadığı kişisel bir travması, koskoca bir kamu binasının kaderini belirliyor. Anlıyoruz ki bireylerin kusurları aslında yaşadığımız dünyanın kusurlarını yaratıyor. Yani şunu anlamamız lazım. Bu romanda hiçbir şey tesadüf değil. Gördüğümüz her şey karakterlerin en gizli korkularıyla, unuttuklarını sandıkları geçmişleriyle ilmek ilmek örülmüş adeta. Peki şimdi kamerayı hastaneden biraz uzaklaştıralım ve şehre çevirelim. Çünkü bizi orada her biri kendi içinde çelişkilerle dolu inanılmaz bir karakter kadrosu bekliyor. Mesela Doktor Ülkü Bey'e bir bakın. Dışarıdan bakınca saygın bir psikiyatr, konferanslar veriyor. Ama özel hayatında ne yapıyor dersiniz? Sunumlarını Comic Sense'le hazırlıyor ve internette kendine Bal Badem gibi isimler takıp sohbet ediyor. İşte bu trajikomik durum, romanın o ince mizahını ve eleştirel damarını mükemmel bir şekilde özetliyor. Ya da bir başka önemli isme bakalım, Latif Tübük. Kendisi yerel gazetenin sahibi, şehrin ahlak bekçisi adeta, ama kapalı kapılar ardında Moldovalı Anya diye bir kadınla skandala karışıyor ve şantajla bir TV kanalına ortak ediliyor. Toplumdaki o ikiyüzlülük bundan daha iyi nasıl anlatılabilir ki? Ve işin en komik yanı ne biliyor musunuz? Bütün bu deliler evinin başındaki adam, yani başhekim Demir Bey, konferanslarda uyukluyor, e-posta atmayı beceremiyor, kendi özel yemeklerini hastaneye fatura ediyor. Yani anlıyoruz ki sorun sadece hastalarda değil, aksaklık sistemin en tepesinde. Ama bu birbirinden kopuk görünen hayatları birbirine bağlayan tek şey insanlar değil. Bazen bir nesne, elden ele dolaşan basit bir eşya, o devasa anlatı ağını çok daha sıkı, çok daha karmaşık bir hale getiriyor. Mesela şu Meryem ve Çocuk İsa ikonasına bir bakın. Yolculuk Viyana'da başlıyor. Gazeteci Berrak tabloyu alıyor, sonra bu tablo gümüş çerçeve beklerken kendisine bu hediye geldiği için hayal kırıklığına uğrayan başhekimin karısı Sevim Hanım'a gidiyor. Oradan tekrar Berrak'ın evine dönüyor ve duvarda çıplak bir Egon Schiele portresinin yanına asılıyor. Ne tezat değil mi? En sonunda da bir sanat simsarına satılıyor ve bir bakıyoruz ki meğer tablo sahteymiş, bir ustanın değil, adı sanı duyulmamış bir taklitçinin eseriymiş. Gördünüz mü? Tek bir tablo birbirinden alakasız ne kadar çok hayatı kesiştiriyor ve değeri her elde nasıl da değişiyor. İşte romanın dehası tam da burada saklı. Yazar, herkes birbiriyle bağlantılıdır gibi soyut bir fikri, böyle somut bir nesnenin yolculuğu üzerinden o kadar akılda kalıcı bir şekilde anlatıyor ki. Peki tüm bu parçaları birleştirdiğimizde karşımıza ne çıkıyor? İşte şimdi romanın o en can alıcı, en güçlü argümanına geliyoruz. Şimdi sıkı durun, çünkü bu sayacaklarım hastanenin dışında oluyor. Bir doktor kırmızı bir jartiyere tıbbi cihaz diyor. Bir kimyager süt tozundan kağıt fabrikasına ne işe elini atsa batırıyor. Kütüphaneci patronun yaktığı kitapların suçunu üstlenmek zorunda kalıyor. Yönetmenin teki yazara para vermemek için koskoca bir romanı baştan yazıp tanınmaz hale getiriyor. Bir adam sevgilisi onu ormanda yalın ayak bırakınca tetanoza yakalanıyor. Bir kadın bayram sofrasında bütün ailenin ortasında kocasının iktidarsız olduğunu açıklıyor. Bu anlattıklarım, işte bunlar romanın asıl tezini kanıtlıyor. Gerçek delileri evi toplumun ta kendisi. Yani kısacası romandaki tımarhane sadece bir bina değil. O aslında bütün bir kasabanın, hatta bütün bir ülkenin metaforu. Sırlar, fiyaskolar ve hep birlikte inanılan yalanlar üzerine kurulu bir toplumun. Ve şimdi gelin bu çözümlemeyi en başa, yani romanın o muhteşem ismine dönerek tamamlayalım. Çünkü asıl sır orada gizli. Bir deliler evinin yalan yanlış anlatılan kısa tarihi. Sadece bir okuyun ve o ritmin, o ağırlığın zihninize işlemesine izin verin. Buradaki kilit ifade ne? Yalan yanlış anlatılan. Bu hatalı anlatılmış demekten çok daha fazlası. Bu deyiş
bize anlatılan hikayenin sadece bir yalan olmadığını, aynı zamanda çarpıtıldığını, güvenilmez olduğunu, karma karışık bir anlatı olduğunu fısıldıyor. Yani tek bir yanlış tarih yok, onlarca farklı kişinin anlattığı yalan yanlış hikayelerden oluşmuş bir tarih var karşımızda. Peki, madem bize anlatılan tarih bu yalan yanlış olanı, o zaman sormak gerekmez mi? Gerçek tarihi kim, ne zaman anlatacak? İşte roman bizi bu devasa soruyla baş başa bırakıyor. Sadece bir roman değil, hakikatin, anlatının ve tarihin kendisi üzerine bir düşünme daveti.